Şöyle bir düşünelim. Ya şu an gördüğünüz, duyduğunuz, dokunduğunuz her şey bir yanılsamaysa, işte bugün 17. yüzyılın en ilginç filozoflarından birine Nicholas Malebranche'a dalıyoruz. Onun felsefesi öyle bir şey ki bildiğimizi sandığımız her şeyi yerle bir ediyor. Bizi tabiri caizse kendi zihnimizde birer yabancı yapıyor. Malebranche diyor ki, belki de size kendi ülkenizde bir yabancı olduğunuzu öğreteceğim. Vay be, ne kadar kışkırtıcı bir laf değil mi? Aslında bu söz, onun felsefesinin tam da kalbine bir davetiye. Bize diyor ki, durun bir dakika, bildiğinizi sandığınız her şeyi bir kenara bırakın. Ama nasıl yani? Nasıl olur da kendi zihnimizde, kendi gerçekliğimizde bir yabancı gibi olabiliriz? Gerçekten bir saniye durup düşünelim. Şu an dokunduğunuz masa, gördüğünüz o renkler, duyduğunuz sesler. Ya hepsi ama hepsi zannettiğinizden bambaşka bir şeyse? İşte Malebranche'ın bütün felsefesi tam da bu radikal şüphe üzerine kurulu. Bizi alıp kendi deneyimimizin en temeline indiriyor ve yüzleştiriyor. Peki bu yabancılık hissi nereden geliyor? Malebranche'a göre sorun tam olarak dünyaya açılan pencerelerimiz sandığımız yerde, duyularımızda. Bütün felsefesini duyularımıza karşı duyduğu o köklü, o radikal güvensizlik üzerine inşa ediyor. Peki ama neden? Neden gördüğümüz, dokunduğumuz dünya koca bir aldatmaca olsun ki? İşte kilit nokta tam olarak burası. Malebranche diyor ki, duyularımızın amacı bize evrenin sırlarını, nesnel gerçeği fısıldamak falan değil. Hayır, onların tek bir işi var, bu bedeni hayatta tutmak. Hepsi bu. Yani amaç sadece hayatta kalmak. Mesela acı hissederiz değil mi? Bu elimizi ateşten çekelim diye bir uyarıdır. O kadar. Ateşin kendisinin ne olduğuyla ilgili felsefi bir bilgi vermez bize. Bakın duyularımız bizi nasıl kandırıyor birkaç örnek verelim. Mesela ateşi çıkan bir hasta kendini beline kadar suyun içinde hissedebilir. Veya şu gördüğümüz renkler, onlar aslında nesnelerin kendisinde yok. Sadece bizim ruhumuzun ışığa verdiği kişisel, öznel tepkiler. Ya da acı yaralanan parmağımızda değildir aslında, ruhumuzdadır. Kısacası, Malebranche'a göre duyular gerçeğin üstündeki perdeyi aralamak şöyle dursun, o perdeyi daha da kalınlaştırıyor. Şimdi bakın, bu karşılaştırma aradaki o devasa uçurumu çok net gösteriyor. Bir yanda bizim gündelik deneyimimiz var, renkler, sesler, katılık. Diğer yanda ise Malebranche'ın hakikati. Ona göre şu an içinde oturduğunuz oda var ya, o sadece geçici bir görüntü. Asıl gerçek oda Tanrı'nın zihnindeki o ebedi, değişmez, akılla kavranabilir fikirdir. Hatta yere bastığınızda hissettiğiniz o sertlik bile o cismin bir özelliği değil, sadece sizin ruhunuzdaki bir duyum. İnanılmaz değil mi? Peki, tamam. Duyularımız güvenilmez. Anladık. O zaman hakiki bilgiye nasıl ulaşacağız? Her şey bir yanılsamaysa, tutunacak dalımız neresi? İşte bu noktada Malebranche bizi duyuların o karanlık dehlizlerinden alıp pırıl pırıl bir yere götürüyor. Gerçek bilginin yaşadığı o yere, yani fikirler dünyasına. Malebranche burada bize adeta meydan okuyor. Diyor ki, hadi bana bir dairede 2 tane eşit olmayan çap bulun veya 8'in karekökünü bulun. Bulamazsınız, imkansız. İşte bu alıntı şunu gösteriyor. Bazı gerçekler var ki bizim duyusal deneyimimizden tamamen bağımsız. Mesela bir dairenin bütün çaplarının eşit olması gibi. Bu matematiksel bir doğru. Değişmez, zorunludur, ebedidir. Bu tür gerçekleri hissetmeyiz veya görmeyiz, onları saf akılla biliriz. İşte geldik bütün felsefenin kilitlendiği o büyük soruya. Madem bu mükemmel, bu ebedi fikirler ne dışarıdaki fiziksel dünyada var, ne de bizim gibi yanılmaya müsait, kusurlu zihinlerimizde. O zaman nereden geliyorlar? Kaynakları ne? İşte bu soru Malebranche'ı en cesur, en meşhur ve en akıl almaz sonucuna götürecek. Malebranche'in cevabının ilk ipucu şu: İnsanlar kendi kendilerine ışık değildir. Yani diyor ki, bizim zihnimiz kendi kendine gerçeği üreten bir ampul, bir ışık kaynağı değil. Tam tersi. Zihnimiz aydınlatılmayı bekleyen pasif bir alıcı gibi. Biz bilgiyi yaratmıyoruz, biz bilgiyi alıyoruz. İyi ama nereden? Ve şimdi Malebranche felsefesinin zirvesine, en tepe noktasına ulaşıyoruz. Karşınızda onun en ünlü, en çok tartışılan ve en sarsıcı öğretisi. Yani bütün bu anlattığımız parçaları birleştiren o nihai cevap. Biz diyor Malebranche, yalnızca Tanrı'ya dolaysız ve doğrudan bağlıyız. İşte bu. Her şeyi değiştiren iddia bu. Yani bizim zihnimiz o aldatıcı duyusal dünyaya falan değil, aracısız bir şekilde doğrudan doğruya Tanrı'ya bağlı.
Peki bu ne demek? Bu bizim varoluşla kurduğumuz bütün ilişkiyi, bildiğimiz her şeyi temelinden dinamitleyen bir fikir. Bu inanılmaz iddianın ilk ayağına Tanrı'da görme doktrini deniyor. Bakın bu ne anlama geliyor? Siz bir masaya baktığınızda aslında odadaki o fiziksel, ahşap nesneyi görmüyorsunuz. Hayır, sizin gördüğünüz şey Tanrı'nın zihninde var olan o masanın ebedi mükemmel fikri. Bu felsefede Tanrı adeta bütün fikirlerin içinde bulunduğu bir mekan ve bizim zihinlerimizi aydınlatan bir ışık haline geliyor. İkinci bombaysa okazyonalizm, yani vesilecilik ve inanın bu en az ilki kadar radikal. Bu teoriye göre evrende Tanrı'dan başka hiçbir gerçek neden, hiçbir güç yok. Şöyle düşünün, ben şu an kolumu kaldırmak istediğimde kolumu hareket ettiren şey benim iradem değil, benim istemem sadece tek gerçek neden olan Tanrı'nın kolumu benim için hareket ettirmesine bir vesile oluyor, bir bahane yaratıyor. Yani evrendeki her bir hareket, her bir olay aslında doğrudan doğruya Tanrı'nın bir eylemi. Şimdi bu iki fikri birleştirdiğinizde ortaya bildiğimizden çok farklı bir tanrı anlayışı çıkıyor. Hani o evreni bir saat gibi kurup sonra kenara çekilen saatçi tanrı fikri vardır ya, işte Malebranche onu tamamen yıkıyor. Onun tanrısı her an, her saniye, her düşüncede, her eylemde aktif. O, gerçekliğin kendisi. İyi ama bütün bu anlattığımız soyut felsefenin günlük hayattaki karşılığı ne? Bize ne faydası var? İşte güzel tarafı da bu. Malebranche bize sadece gerçeklik budur demekle kalmıyor, aynı zamanda o nihai gerçeğe ulaşmanın yolunu da gösteriyor. Ve bu yolculuk bir tür zihinsel detoksla başlıyor. Malebranche'ın reçetesi net. Gerçeğe ulaşmak istiyorsan seni ondan uzaklaştıran her şeyi susturacaksın. Neyi mi? Duyuların o bitmek bilmeyen gürültüsünü, hayal gücünün yarattığı o sahte resimleri ve tutkularının kör edici ateşini. Peki bütün bu gürültüyü susturduğumuzda geriye ne kalıyor? İşte o zaman bütün zihinleri aydınlatan o evrensel aklın, yani Malebranche'ın tanrısının saf sesini duyarsınız. İşte o an anlarsınız ki aradığınız gerçeklik dışarıdaki o kafa karıştırıcı dünyada değil, tam içeride, o ilahi bağda. Yani aslında bütün felsefi çaba bir nevi ayrıştırma sanatı gibi. Bize ait olanı, o kişisel karanlık duyumlarımızı herkese ortak olan o aydınlık, evrensel akıldan ayıklama sanatı. Gerçeğe ulaşmak demek, kendi kişisel sınırlarımızı aşıp o evrensel olanla bütünleşmek demek. Ve gelin bu felsefi yolculuğu Malebranche'ın yüzlerce yıl önce sorduğu o soruyu alıp günümüze getirerek bitirelim. Düşünsenize, sürekli bir bilgi bombardımanı, sürekli bir duysal uyarı altındayız. Böyle bir çağda yanıltıcı olanı gerçek olandan nasıl ayıracağız? Güvenmeniz gereken o içsel hakikatin saf sesi ne ve etrafımızdaki onca gürültünün içinde biz onu nasıl duyacağız? İşte bu soru belki de bugün her zamankinden çok daha önemli. Ne dersiniz?